Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora bir ipim var, ince tüylü iplerden. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Şöyle lastiğimi yaptım, başladım. Şimdi modelimizi kurmaya geçelim. Şöyle bir ters bir düz lastik yaptım. Bu lastiğin üzerine başlayacağım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları, yani her model 6 ilmekten oluşuyor. Sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle hazırladım. Bunun üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. 6 ilmek düz. Altı ilmek düz ördüm. Kenarlarda yarım dilim olacağı için 3 ilmek düz, ortalarda 6 ilmek düz olacak. Bir artırma yaptım. Tekrar 6 ilmek düz. Bir artırma, kenarda 3 düz ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters öreceğiz. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne ve 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Bu ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ilmek düz. Şimdi tekrar sağa doğru kesme işlemi. Yerlerini değiştiriyorum ve 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek artırma yaptım. Bu ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru yerlerini değiştirerek kestim 2 ilmeğimi. Bir artırma, bir düz, bir artırma, sola doğru 2 ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Üçüncü sırayı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçince ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet. Sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik.
Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kestim bu 2 ilmeğimi düz örerek. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de şu ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sola doğru 2 ilmeğimi kestim. Bu ortada da kesme işlemi yaptık. Şurada birinci sırada artırma yapmıştık. Bunu 5. sırada kestik ortada. Sola doğru kestikten sonra şimdi sağa doğru 2 ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek tekrar artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamındaki 2 ilmeği de sağa doğru hemen yerlerini değiştirerek 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. 2 ilmek düz örelim. Örmeden aldığımız ilmeği de ikisinin üzerinden geçirip bırakalım. Devamında tekrar bir artırma yapalım. Son kalan 2 ilmeğimi de sola doğru kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek yine devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Dediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. O yüzden model kolay. Arka yüzde de farklı işlemler yapılınca model biraz daha karmaşık oluyor. Evet, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Tabii ki her modelde olduğu gibi model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel ve zarif bir model. Bakın şimdiden şöyle dantel gibi görünüyor. Bir kez daha kuralım isterseniz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. Daha sonra bir artırma, 6 ilmek düz. 5 6 ilmek düz ördüm. Geldim bakın şu ortaya gelecek artırma kısmı. Bir artırma yaptım. Yine 6 ilmek düz. Geldim ortaya. Tekrar bir artırma. Kenarda 3 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Bir şöyle kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz. 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamında bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Ortada 2 düz ilmek ördüm. Şu 6 ilmekten ikisini kestim. 2 düz ördüm. Şimdi kalan 2'yi de yine sağa doğru keselim. İlmeklerimin yerini değiştirdim. Sağa doğru kestim.
Bir ilmek artırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi kestim. 2 ilmek düz ördüm. Sağa doğru 2 ilmek kestim. Düz örerek tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma, 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. İlk modeli kurduktan sonra kafanız karışmayacak. Mühim olan ilk de şöyle dikkatli bir şekilde kurarsanız gerisi gelecek. Evet, bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğinden sonra ki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Daha sonra bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 2 düz örmeden aldığım 2 ilmeği de örmeden aldığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım. Daha sonra bir artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi kestim. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Kestim. Bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Şu örmeden aldığımız ilmeği de bu 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakalım. Daha sonra bir artırma, sola doğru keselim 2 ilmeği. Sağa doğru devamındaki 2 ilmeği de sağa doğru kestim. Tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığımız ilmeği de ördüğümüz 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bırakalım. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de sola doğru düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçince ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, modeli 2 kez kurmuş olduk. İlmek sayımız 6 ve 6'nın katları artı 2. Yani her model 6 ilmekten oluşmakta. Sonuna da 2 ilmek ekleyeceğiz. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın, bunu bir ters bir düz lastikle yaptım. Üstünde görüntüsü böyle. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bunu da tekstil tipi lastikle yaptım. Bunda da görüntüsü böyle. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arka yüzü. Zarif, şöyle güzel bir model. Ben dediğim gibi şöyle tiftikli bir ip kullandım. Siz istediğiniz ipin üzerine kurabilirsiniz bu ipi. Benim ipim oldukça ince. Şöyle zarif bir görüntüsü oldu. Ama yapacağınız örgüye göre ip tercihinizi
farklı kullanabilirsiniz. Evet, şöyle güzel gösterelim. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.